Şubat 1959. Sovyetler Birliği'nin Ural Dağları'nda -40 derecelik bir gecede 9 genç uyumak için çadırlarını kurdu. Sabah olduğunda hepsi ölüydü. Ama asıl tuhaf olan ölümleri değildi. Tuhaf olan çadırın içinden kesilmişti. Tuhaf olan 9 kişinin yarı çıplak, çoğu yalın ayak, -40 derecede çadırdan kaçmış olmasıydı. Tuhaf olan bazılarının iç organlarının ezilmiş olmasıydı. Ama ciddi hiçbir iz yoktu. Sanki içeriden patlamış gibi. Tuhaf olan bazılarının gözlerinin ve dillerinin yerinde olmamasıydı. Ve en tuhaf olan ise kıyafetlerin bazılarında radyasyon tespit edilmişti. Sovyet yetkilileri dosyayı kapattı. Gerekçe başa çıkılamayan bir doğa gücü olarak geçti. Bu cevap kimseyi tatmin etmedi ve 66 yıl sonra hala da tatmin etmiyor. Bu Daylatlov geçidinin hikayesi. Şimdi size onları tanıtmak istiyorum. Igor Daylatlov, 23 yaşında, Ural Politeknik Enstitüsü'nden bir mühendislik öğrencisi. Doğa tutkunuydu, daha önce pek çok zorlu dağcılık seferi yapmıştı. Bu grubun lideri oydu ve bu seferin adı onun adını taşıyordu. Zinaida Kolmogorova, 22 yaşında, güçlü, deneyimli bir dağcı. Günlük tutuyordu. Son günlüğünde yazdıkları arasında bir yer var, dikkat çekiyordu. Hayat ne güzel bir şey. Bunu bilmek ve hissetmek ne büyük bir nimet. Ludmila Dubinina, 20 yaşında, grubun en genç kadın üyesiydi. Fotoğraf çekmeyi severdi. Cesetler bulunduğunda dili ve gözleri yerinde değildi. Semyon Zolotaryov, 38 yaşında, grubun en yaşlısı. Gizemli bir geçmişi vardı, İkinci Dünya Savaşı gazisiydi. Bazı araştırmacılar onun bir KGB ajanı olabileceğini öne sürdü. Kimliği hala tartışmalı. Ve diğer beşi, Rustem Slobodin, Nikolay Tiaboks, Alexander Kolevatov, Yuri Krnovishchenko, Yuri Doroshenko. 9 genç insan, hepsi eğitimli, hepsi deneyimli, hepsi hayatı seven insanlar. 27 Ocak 1959'da Sverdlovsk'tan yola çıktılar. Gora, Otorten Dağı'na ulaşmak istiyorlardı. Bir daha geri dönmediler. Grubun günlükleri ve fotoğrafları kısmen kurtarıldı. Bu sayede son günlerini nispeten biliyoruz. 28-31 Ocak. Grup yürüyüşe başladı. Hava iyiydi. Ruh halleri iyiydi. Fotoğraflarda gülüyorlar, şakalaşıyorlar. 1 Şubat. Hava bozdu. Rüzgar şiddetlendi. Grup Kolat, Siyakıl, yerel Mansi dilinde Ölüm Dağı yamacında kamp kurmaya karar verdi. Bu kararın neden alındığı bilinmiyor. Deneyimli dağcılar genellikle açık yamaçta kamp kurmaz. Ormanlık alana inmek daha güvenliydi. Ama Igor Daylatlov başka bir karar verdi. Grup çadırını yamaca kurdu, uyudular. Gece yarısı bir şey oldu. Ne olduğunu kimse bilmiyor. 12 Şubat'ta grup Vizai kasabasına dönmüş olması gerekiyordu. Dönmediler. 26 Şubat'ta arama kurtarma ekibi bölgeye ulaştı ve gördükleri karşısında dona kaldılar. Çadır hala oradaydı ama içeriden kesilmişti. Birden fazla yerden. Sanki aceleyle, sanki panikle. Çadırın içinde yiyecek vardı. Ekipman vardı. Herkesin kişisel eşyası oradaydı. Kimse kaçarken bir şey almamıştı. İzler çadırdan ormana doğru uzanıyordu. 9 kişinin izi düzenli, sakin adımlar, koşmuyorlardı. Panik yoktu. Ama yarı çıplak, yalın ayak, -40 derecede yürüyorlardı. İlk 2 ceset ormanda bulundu. Bir çam ağacının dibinde. Yüksek dallar kırılmıştı. Biri tırmanmıştı. Yalın ayaktılar. Donarak ölmüşlerdi. Aralarında 3 ceset daha bulundu. Farklı noktalarda. Sanki geri dönmeye çalışırken ölmüşler gibiydi. Son 4'ü Mayıs'ta karların erimesiyle ortaya çıktı. Bir vadide, kar altında. Ve işte bu son 4 cesette her şey değişti. Nikolay Tiaboks
kafatası kırılmıştı. Ludmila Dubinina ve Semyon Zolotaryov'un birden fazla kaburgası kırılmıştı. Bu yaralar çok büyük bir baskı gücüyle oluşmuştu. Adli tıp uzmanı bir araba kazasına benzer dedi. Ama ciddi hiçbir iz yoktu. Hiçbir darp izi, hiçbir düşme izi. Ludmila Dubina'nın dili ve gözleri yoktu ve bazı kıyafetlerde radyasyon tespit edildi. Sovyet yetkilileri hemen harekete geçti. Bölge kapatıldı, basın susturuldu. Aileler gerçeği öğrenmekte zorlandı. Resmi soruşturma birkaç ay sürdü ve sonunda dosya kapatıldı. Dosya gerekçesi başa çıkılamayan bir doğa gücüydü. Bu ifade hem resmi hem de son derece muğlak bir açıklamaydı. Hiçbir şey açıklamıyordu. Aileler yıllarca gerçeği bulmaya çalıştı. Dosyalara ulaşmaya çalıştılar. Soruşturmacı gazetecilerle çalıştılar. 1990'da Sovyetler Birliği çöküşüyle bazı belgeler açıklandı. Ama soruşturma dosyasının önemli bir kısmı kaybolduğu anlaşıldı. 2019'da Rusya bu vakayı yeniden açtı. Resmi sonuç çığ. Ama pek çok araştırmacı bu sonucu hala kabul etmiyor. Daylatlov geçidi 66 yıldır pek çok teoriye konu oldu. En güçlülerini inceleyelim. Birinci teori çığ düşmesi. 2021'de İsviçreli iki bilim insanı nadir görülen bir çığ türünün gruba çarpmış olabileceğini öne sürdü. Bilgisayar simülasyonlarıyla bunu desteklediler. Bu teori iç organ hasarını açıklayabilir ama çığ büyük baskı yaratır, dış yara bırakmaz. Ama bu teori şunu açıklamıyor. Neden çadır içeriden kesildi? Neden kimse kışlık kıyafetlerini almadı? Neden izler düzenli ve sakin görünüyordu? Panik yoktu. İkinci teori, Sovyet askeri deneyi. Bölge, Baykonur uzay üssü ile Sovyet Nükleer Araştırma Merkezi arasında yer alıyor. O gece başka bir grup gökyüzünde turuncu ışık küreleri gördüklerini bildirdi. Radyasyon bulgusu bu teoriyi güçlendiriyor. Belki gizli bir test yapıldı, belki grup yanlış yerde, yanlış zamanda bulundu. Üçüncü teori, Mansi yerlileri. Yerel Mansi halkı bu dağı kutsal sayıyor. Ölüm dağı diyorlar. Yabancıların buraya girmesini istemiyorlar. Ama bu teori çok zayıf. Mansiler üzerinde kapsamlı soruşturma yapıldı ve herhangi bir bağlantı bulunamadı. Dördüncü teori, saldırı. Belki grup bir şeyle karşılaştı, insan ya da hayvan ve panikleyerek çadırı içeriden keserek kaçtı. Ama bu baskı yaralarını ve radyasyonu açıklamıyor. Beşinci teori, Semyon Zolotaryov. 38 yaşındaki Zolotaryov neden bu genç grupla sefer yapıyordu? Savaş gazisi geçmişi, gizemli kimliği, bazı araştırmacılar onun bir KGB ajanı olduğunu ve gruba başka bir amaçla katıldığını öne sürdü. Ama bu da kanıtlanamadı. Hiçbir teori hiçbir şeyi açıklamıyor ve bu yüzden Daylatlov geçidi 66 yıldır gündemde. Bu hikayenin en ağır yanı teoriler değil, en ağır yanı aileler. Igor Daylatlov'un ailesi onlarca yıl boyunca gerçeği aramaya devam etti. Tatyana Perminova, Igor'un kız kardeşi. Olaydan kısa süre sonra şunu anlattı. Telefon çaldığında annem mutfakta turta yapıyordu. Kız kardeşim telefonu açtı. Tanımadığı bir adam sordu. Evde büyük biri var mı? Kardeşim telefonu abisine verdi. Ve kabus başladı. Ludmila Dubina'nın ailesi yıllarca kızının cesedine yapılanları kabul edemedi. Dili neredeydi? Gözleri neredeydi? Resmi açıklamalar tatmin edici değildi. Zolotaryov'un ailesi ise onun gerçek kimliğini hiçbir zaman tam olarak öğrenemedi. 2019'da Rusya vakayı yeniden açtığında ailelerden bazıları tanık olarak dinlendi. Ama resmi çığ sonucunda pek çoğu itiraz etti. Çünkü bazı sorular hala yanıtsız kaldı. 66 yıl sonra modern bilim ve teknolojiye rağmen hala yanıtlanamayan sorular var. Neden çadır içeriden kesildi? Eğer çığ olduysa dışarıdan gelirdi. İçeriden kesmek başka bir şeye işaret ediyor. Neden kimse kışlık kıyafetlerini almadı? Deneyimli dağcılar bu hatayı yapar mı?
İç organ hasarı nasıl oluştu? Ciltte hiçbir iz bırakmadan bu kadar ağır iç hasar mümkün mü? Ludmilla'nın dili ve gözleri nerede? Yırtıcı kuş açıklaması öne sürüldü ama diğer cesetlerde böyle bir durum yok. Radyasyon nereden geldi? Sovyetlerin gizli bir testi mi yoksa başka bir açıklama var mı? Ve belki de en önemlisi, o gece gökyüzünde görülen turuncu küreler neydi? Başka bir grup tarafından da görüldü. Resmi açıklama olmadı. Bu soruların yanıtı olmadıkça Dailatlow geçidi hiçbir zaman kapanmayacak. Şubat 1959. 9 genç insan bir dağa çıktı. Igor günlüğünde yazmıştı. Önümüzde uzun ve güzel bir yol var. Zinay da yazmıştı. Hayat ne güzel bir şey. Hepsi geri dönmeyi planlıyordu. Hepsini bekleyen birileri vardı. Hepsi yarım kalmış hayatları vardı. Ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama şunu biliyoruz. O dağda 9 insan vardı ve dağ cevap vermiyor. Ölüm Dağı, Mansi halkı boşuna mı vermişti bu ismi? Tarihin sildiği her şey burada. Lanetli arşivde kalmaya devam edin.